Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. Şişlerim 3,5 numara. Şöyle ipimi hemen kenara alıyorum. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Bu model için ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 2. 11 model için 10 ilmek bir model için daha sonra 2 ilmek kenar ilmeği ekleyeceğiz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters örelim. Altı ilmek ters ördüm. Daha sonra şu 4 ilmekte işlem yapacağız. Bu ortadakileri dışa alacağız. Dıştaki 2 ilmeğimizi de içe alacağız. Bunun için şöyle bakın. Birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Diğerini de ön taraftan aldım ve şişime taktım. Bunları düz olarak ördüm. Burada da bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın öndekini şöyle önden aldım. Diğerini de arka taraftan aldım. Öne getirdim ve bunları düz olarak ördüm. Bu ortadaki 2 ilmeğimi birini sağa doğru çevirdim, birini sola doğru çevirmiş oldum. Buraya kadar bir model kurmuş olduk. Şimdi 6 ilmek ters, 6 ilmek ters ördüm. Kalan 4 ilmekte ortadakileri dışa alacağız. Bakın birinci ilmeğimi arka taraftan içe aldım. Ortadakini de dışa aldım. Şöyle. Daha sonra bunun ikisini düz ördüm. Burada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle önce ikincisini düz örelim. İlmek yönleriniz doğruysa bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra da birincisini düz örerek şişimizden çıkartalım. Bu şekilde çevirmiş de olursunuz. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim modelimizin. Bu modelde arka yüzünde sadece ters öreceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters örüyoruz. Bir öncekinde 6 ilmekti, şimdi 5 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördükten sonra yine bu 4 ilmekte şu ortadakileri dışa, dıştakileri de arka taraftan içe alacağız. Onun için şöyle birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi de ön taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Şimdi burada da bu daha kolay şöyle. Önce ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra birinci ilmeğimi düz örüyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. Devamında bir düz ilmek. Modeli kaydırmış olduk sağa doğru. Bakın şöyle. Bir düz ilmeğimiz oldu burada. Bura bir modeldi. Şimdi 5 ters ilmek. İkinci modele geçtim. 5 ters ilmekten sonra yine bu 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde bunları düz örüyorum. Bunu da önce ikincisini düz, daha sonra birincisini düz örerek şişimden çıkartıyorum. Devamında bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 4 ilmek ters örüyorum. Şimdi buradaki ilmek sayımız 4'e düştü. Sıradaki 4 ilmekte yine şu yer değiştirme işlemini yapacağım. Şöyle birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Sol şişime, ikinci ilmeğimi de ön taraftan taktım sol şişime ve bunları düz olarak ördüm. Diğer kalan 2 ilmeğin önce ikincisini arka taraftan alarak düz ördüm. Daha sonra birincisini düz ördüm ve şişimden çıkardım. Devamında şimdi 2 düzümüz oluştu. 2 düz ilmek ördük. Yine 4 ters ilmek. 4 ters ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğimizin yerlerini değiştirelim ve düz olarak örelim. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin de önce ikincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmadan daha birincisini de düz ördüm ve şişimden çıkardım. Devamında 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizin tamamını ters örelim. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örelim. Yine bir ilmek burada eksiltmiş olduk. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirelim. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım sol şişime ve bunları düz ördüm. Bir sonraki 2 ilmeğimin de önce ikincisini düz, daha sonra birincisini düz örerek şişimden çıkardım. Devamında 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Diğer ikisinin de önce ikincisini düz, daha sonra birincisini düz olarak ördüm, şişimden çıkardım. Devamında 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek ters ördüm şimdi. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve düz ördüm. Sıradaki ikinci ilmeğimi ördüm önce arka taraftan. Daha sonra birinci ilmeğimi düz ördüm ve şişimden çıkardım. 1 2 3 ve 4 ilmek düz ördüm. Bakın burada terslerimiz eksiliyor, burada düzlerimiz artıyor çünkü model şöyle verevine gittiği için. Aynı şekilde yapıyorum. 2 ters ilmekten sonra 2 ilmeğimizin öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım ve düz ördüm. Daha sonra ikinci ilmeğimi düz ördüm arka taraftan girerek ve birinci ilmeğimi düz ördüm, şişimden çıkardım. 4 ilmek düz, kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Onuncu sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. 11. sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek tersten sonra sıradaki 2 ilmeğimizi yerlerini değiştirdik. Sağdakini sola, soldakini sağa çevirdim yani. Daha sonra düz ördüm. Buradaki 2 ilmeğimin de önce ikincisini arka taraftan şöyle alarak düz ördüm. Daha sonra birincisini düz ördüm ve şişimden çıkardım. Devamında 5 ilmek düz. Bir ters. Yerlerini değiştirelim. 2 ilmeğimin düz örelim ikisini. Burada da önce ikincisini, daha sonra birincisini düz ördüm. Ve 1 2 3 4 5 ilmek düz. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 12. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. 13. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada ters ilmeklerimiz bitti. Şimdi hemen kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve bunları düz ördüm. Şöyle. 13. sıra ön yüzündeyiz. Daha sonraki ikinci ilmeğimi düz ördüm ve birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkardım. Devamında 6 ilmek düz. 6 ilmek düzden sonra bakın buradaki bir modeli tamamlamış olduk. Şimdi tekrar 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin de önce ikincisini, daha sonra birincisini düz örerek şişimden çıkardım ve 6 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 14. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Modelimiz 14 sıradan oluşmakta. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, son sırayı da beraber örmüş olduk. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Evet. Şöyle göstereyim. Model böyle devam edecek. Hep bu 14 sıranın tekrarından. Birinci sırayı da şurada yaptığımız gibi aynı şekilde başlayabilirsiniz. Devam edecek çünkü model. Daha fazla uzatmayın ben videoyu. Anlaşılmayan yer olursa baştan izleyerek yapabilirsiniz. Bir parçada daha önce yapmıştım. Şöyle bakın bunu da lastiksiz başladım. Bunu da model lastik istemiyor ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Gayet güzel. Şöyle gördüğünüz gibi ama lastik de istemiyor. Şöyle kabartmalı, güzel görünen bir model. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Şöyle her açıdan göstereyim size. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, yani hepsinde kullanılabilecek güzel bir model. Atkı, bere, hepsine uygun. İsterseniz tek olarak da kullanabilirsiniz. Yani modeli şöyle bir kez kurarak üst kısmını
haroşa veya düz örgüde devam edebilirsiniz. İsterseniz böyle kurabilirsiniz üst üste. Zevk size kalmış. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.